Herkese merhabalar meraklı kuş severler. Bugün yine çok güzel, çok keyifli bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere video düzenleme sürecinizi inanılmaz derecede hızlandıracak ve videolarınızı daha profesyonel bir içerik haline dönüştürecek olan bir eklentiden bahsedeceğim. Eklentimizin adı AutoCAD. Haydi gelin hemen videoya geçelim. Videoma başlamadan önce her zaman yaptığım naçizane minik, küçük, ufacık ricamı tekrarlıyorum arkadaşlar. Lütfen sizden ricam bu video vesilesiyle kanalımda ilk defa sizleri misafir ediyorsam kanala bir aboneliğiniz, videoya bir beğeniniz, aşağıya güzel bir yorumunuz şöyle alnımızın terini silmek anlamına gelir. Lütfen benim bu isteğimi kırmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen videoya geçiyoruz. Şimdi öncelikle videoya ufaktan bir giriş yapalım ve jump cut tekniğinin ne olduğundan sizlere kısaca bahsedeyim. Jump cut özellikle YouTube gibi uzun dakikalar süren videoların yayınlandığı platformlarda içerik üreticiler arasında çok sık kullanılan bir teknik. Bu tekniğin temeli neye dayanıyor? Temeli aslında videodaki gereksiz duraklamaları ve hani şu nefes aldığımız bölümleri videonun içerisinden otomatik olarak atmaya yarıyor. Siz bunu normalde Premiere üzerinden, DaVinci Resolve üzerinden elle de keserek yapabilirsiniz. Fakat ortalama 12-13 dakikalara inen bir nihai sonuç videosunu hazırlayabilmek gerçekten saatlerinizi alabiliyor ve çok sıkıcı. Yani bilgisayar başında sadece nefes boşluklarını kesiyor olmak gerçekten çok sıkıcı. Fakat bunu yapmak zorundasınız arkadaşlar. Niye diyecek olursanız 10 dakikalık, 15 dakikalık videoları insanlara izletmeyi planlıyorsanız gerçekten karşınızdaki izleyiciyi videonun içerisine çekmek ve izleyiciyi direkt aktardığınız bilgilere maruz bırakmak adına, yani o aradaki yoğunluğu sağlamak adına jump cut tekniğini kullanmalısınız. Belki 2-3 dakikalık videolarda, Instagram'da, TikTok'ta falan bu olay çok problem olmayabilir sizin için. Fakat uzun süreli videolara geçtiğinizde gerçekten çok can sıkıcı ve bunaltıcı bir hale dönüşebiliyor. Çünkü aradaki nefes boşluklarında bazen istemsizce biz de sıkılabiliyoruz. Zaten sen bir videoyu anlatırken sıkılıyorsan karşındaki niye o videoyu izlesin? Bunu lütfen aklınızın bir kenarında bulundurun. Piyasada jump cut tekniğini uygulayabileceğiniz bir sürü eklenti var. Bunları internetten araştırarak bulabilirsiniz. Bunların başında işte AutoCAD geliyor, AutoBack geliyor, Descript geliyor, Timebolt geliyor gibi. Bunlar daha da fazla çoğaltılabilir. Aşağı yukarı hepsinin deneme sürümlerini mutlaka kullanmışımdır. Bu süreçte daima bunları deneyimledim. Fakat içlerinde ne yalan söyleyeyim, gerçekten verdiğiniz parayı hak eden uygulamaların başında AutoCAD geliyor. Bu arada şunu da ekstra olarak belirteyim. AutoCAD'ın 15 günlük ücretsiz bir sürümü var. Yani bunu Adobe Premiere veya DaVinci Resolve'a ister Windows ister Mac üzerinden indirip 15 gün boyunca uygulamayı ıcığına cıcığına kadar inceleyerek kullanabilirsiniz ki ben ilk başta mutlaka ücretsiz versiyonunu kullanmanız taraftarıyım. Zaten ben de bu ücretsiz versiyonlarını kullandıktan sonra AutoCAD'ın ücretli versiyonuna geçmeyi planladım. Ödeme yöntemine de bakacak olursanız yıllık öderseniz ortalama 6.6 dolarlık bir aylık bedele denk geliyor. Bu da işte çarparsanız 12 ayla toplamda 79 dolarlık bir ödeme yapmış oluyorsunuz tek seferde ve yıllık aldığınız zaman da bu zaman zaman değişebiliyor ama mutlaka 1 ay, 2 ay, 3 aylık ekstradan fazla kullanım süreleri sunuyor size bu tarz uygulamalar. Aylık aldığınız zaman da 9.9 dolar gibi bir para çıkıyor ortaya, yani aşağı yukarı 10 dolar. Bu zaten bu tarz jump cut tekniğini uygulayan bütün eklentilerin hepsinde sabit ve fix fiyat diyebilirim. Sadece burada şuna dikkat etmelisiniz. Bu eklentilerde sadece içerisinde jump cut tekniği yok. Bunun yazında otomatik altyazı, otomatik zoom in, zoom out ya da işte küfür engelleme, otomatik podcast oluşturma gibi bir sürü alt dallarda başlıkları var. Fakat siz bu uygulamaların normal standart sürümlerini aldığınızda tabii bunların birçoğundan faydalanamıyorsunuz ki bence zaten diğer özellikleri kullanmama da gerek yok. Özellikle Premiere kullanıyorsanız bu tarzda kullanabileceğiniz birçok ücretsiz eklenti mevcut. Benim burada tek derdim jump cut, yani aralardaki nefes boşluklarını almak. Haydi gelin o zaman şimdi AutoCAD eklentisini bilgisayara indirip kuralım ve içerisine bir video atıp nasıl saniyeler içerisinde sizin saatlerce yaptığınız işi yaptığını hep birlikte görelim. AutoCAD.com internet sitesine girdikten sonra sağ üst tarafta gördüğünüz gibi Free Download bölümü var ve altında da yazıyor 14 günlük ücretsiz kullanım diye. Free Download'a basıyorum. Bana sorduğu soru şu: Premiere Pro için mi indireceksin yoksa DaVinci Resolve için mi? Premiere Pro'yu seçiyorum ve diyor ki macOS için mi Windows için mi? macOS'u seçtim ve Start Download dedim. Bakın gördüğünüz gibi inmeye başladı.
başladı. AutoCAD setup.pkg uzantılı dosyaya bir kere tıklıyorum ve kurulum dosyası açılmış oldu. Hemen sürdüre tıklıyorum, yükle diyorum, bana bir şifre soruyor. Uygulama kurulum şifremi giriyorum ve yükleme işlemine başlıyor. Yükleme işlemi gördüğünüz gibi yaklaşık 15-20 saniye sürüyor ve kurduktan sonra kapatıyorsunuz. Ardından Adobe Premiere uygulamasını açıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ilk defa AutoCAD eklentisini kurduğunuzda ekranınızda herhangi bir şey gözükmüyor. Burada yapmanız gereken şey yukarıdan Windows butonuna tıklamak, buradan Extension bölümüne gelmek ve alt açılır menüde AutoCAD'a bir kere tıklayarak onu aktif hale getirmek. Aktif hale getirdikten sonra da Premiere uygulamasında istediğiniz bir bölüme bunu sabitleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an videomu timeline'a yükledim ve aralarda bol miktarda aslında nefes alma boşlukları ve kullanılmayan harici boşluklar var. Normalde siz bunu ne yapacaktınız? Tek tek elle önce keseceksiniz, sonra sileceksiniz gibi çok uzun bir süreç ki zaten bu sadece çektiğim videonun kısa bir bölümü. Yaklaşık 4,5 dakikalık bir bölümü. Haydi şimdi bunun üzerinde AutoCAD eklentisini uygulayalım. Videoma tıklıyorum. Bende sadece şu an AutoCAD Silences bölümü açık. Yani sessizlikleri kesme bölümü. Çünkü dediğim gibi diğer bölümleri de kullanmak istiyorsanız buna ekstra ücret ödemeniz gerekiyor ki ben sadece bunun Jump Cut bölümünü kullanmak istediğim için standart planda satın aldım. Hemen AutoCAD Silences bölümüne tıklıyorum. Burada AutoCAD Silences'ın versiyon 2'sini kullanıyorum ben şu an. Burada ilk dikkat etmeniz gereken özellik noise level, yani sessizliğin seviyesi. Siz kaç desibelden aşağıda olan sesleri sessizlik olarak sayıp veya nefes boşluğu olarak sayıp uygulamanın kesmesini istiyorsunuz. Default olarak 30 desibelde geliyor ki ben de bunu zaten 30 desibelde kullanıyorum. Çünkü aradaki nefes boşlukları aşağı yukarı buna denk geliyor. Siz tabii yine bunu deneyerek daha kolay çözüme ulaştırabilirsiniz. Aşağıda Remove Silences Longer than diyor. Yani ne kadardan uzun süreli sessizlikleri keseceğim. Bunlar 100 milisaniyeye ayarlı. Yani 100 milisaniyeden öncesini ve 100 milisaniyeden sonrasını kesecek, temizleyecek benim için. Bunlara dokunmuyorum. Yine padding bölümüne de dokunmuyorum. Bunlar standart ayarlarda kullandığım özellikler. Aşağıda Manage Silences diyor. Bu bölümde Remove Silences'ı seçtim. Yani sessizlikleri tamamen belirlesin, kessin ve ortadan kaldırsın. Ve tüm bu ayarlamaları yaptıktan sonra burada gördüğünüz gibi aslında eklentinin ayarları default'ta, yani standartta bırakılmış. Çünkü bu benim büyük oranda işimi hallediyor zaten. Herhangi bir sorun yaşamadım. Fakat siz burada isterseniz J-Cut, isterseniz L-Cut veya JL-Cut şeklinde birleşik kesme işlemlerini de seçebilirsiniz. Ben None bölümünü işaretledim burada. Aşağıda gördüğünüz gibi hangi ses katmanını seçeceğinizi söylüyor. Burası önemli. Şu an benim gördüğünüz gibi videomun sesi A1 bölümünde, yani audio 1 bölümünde. Zaten başka bir yerde ses olmadığı için de eklenti otomatik olarak A1 bölümünü kendisi işaretlemiş. Tüm bunları yaptıktan sonra Cut and Delete Silences bölümüne tıklıyorum ve şu an eklenti Jump Cut tekniğini uygulamaya başladı. Burada bir süre bizi bekletiyor. Kısa bir beklemenin ardından gördüğünüz gibi canlı canlı gözümüzün önünde Jump Cut tekniğini uyguluyor. Aradaki duraklamaları ve beklemeleri aldı ve ortaya çıkan videomuz da bu şekilde. Videonun kesmeden önceki halini ve şimdiki Jump Cut uygulanmış halini arka arkaya bir dinleyelim. Aradaki bariz farkı siz de görmüş olun. Doldurduğum zamanlarda bile sırtınıza tam oturan ergonomik yapısı sayesinde hem omuzunuza hem belinize hem de sırtınıza çok aşırı miktarda yük binmesini engelliyor diyebilirim. Bunun yanında omuz askıları, sırt pedi, özellikle çantayı deneme sürecimde tıka basa baştan aşağı doldurduğum zamanlarda bile sırtınıza tam oturan ergonomik yapısı sayesinde hem omuzunuza hem belinize hem de sırtınıza çok aşırı miktarda yük binmesini engelliyor diyebilirim. Bunun yanında omuz askıları, sırt pedi ve bel destekleri ağırlık dağılımını çok güzel bir şekilde optimize. Ve gördüğünüz gibi nihai sonuca gelecek olursak, eğer siz dijital mecralara içerik üretiyorsanız, ister ürün tanıtıyor olun, ister ders anlatıyor olun, isterseniz kutu açılımı yapıyor olun, aslında ne yaptığınızın pek bir önemi yok. Video içeriğinizde bol miktarda konuşarak bir şeyler anlatıyorsanız, ister 3 dakikalık video olsun, isterseniz 50 dakikalık, bence mutlaka Jump Cut tekniğini kullanmalısınız ve bunu en iyi yapanlardan bir tanesi AutoCAD. Dediğim gibi 15 günlük ücretsiz sürümünü mutlaka kullanıp deneyip tecrübe edin. Eğer bu videoya gerçekten güzel şekilde tepki alırsam, normalde kullandığım bu ve buna benzer ücretsiz bir şekilde de işlerinizi görüp Jump Cut tekniğini rahat bir şekilde
şekilde uygulayabileceğiniz eklentileri de daha sonraki videolarda tanıtacağım ki siz videolarınızı daha rahat, daha güzel bir şekilde düzenleyip kullanıcılarınıza, izleyicilerinize sunabilirsiniz diye. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım video sizin için ufuk açıcı ve eğitici olmuştur. Eğer bir yorumunuz, bir sorunuz ve bir eleştiriniz varsa aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar